Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde açıklanan verilerde sanayi üretimi aylık bazda %5,4'lük artış gösterirken yıllık bazda da sanayi üretimi %13,8 olarak gerçekleşti. Sanayinin alt sektörlerini incelediğimizde Ağustos ayında madencilik ve taş ocağı sektörleri bir önceki aya göre %1,7 oranında azalırken imalat sanayi sektörü endeksi ise %6,3 artış gösterdi ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de %0,2'lik azalış göstererek aylık bazda özellikle ileri teknoloji ürünlerindeki sıçrama dikkatimden kaçmazken yine aylık bazda sermaye mallarındaki artış doğrudan yatırımların arttığının bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Ara mallarında da gördüğümüz artış ithalatın arttığını bize gösterirken ekonomide büyümenin devam edeceğini de söyleyebilirim. Gelen verilerin oldukça olumlu olması borsa tarafını da olumlu etkilerken büyüme ve harcamalar tarafını ilgilendiren diğer veri de parakende satışlar verisi olarak aylık bazda %0,3 artış göstererek parakende satışlarda %15'lik artış kaydetti. Dün Borsa İstanbul 100 endeksi %0,04'lük değer kazanımı ile 1416 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 16,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,27 ile madencilik sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,68 ile turizm sektörü oldu. Borsa İstanbul 100 endeksi küresel piyasalardan olumlu ayrışması dikkatimden kaçmazken 1425 seviyesini kıramayan endeksin hala tam olarak alış baskısına geçtiğini söylemek mümkün değil. Dolar Türk lirasında ise hem FED üyelerinden gelen açıklamalar hem de Başkan Kavcıoğlu'nun kur ve faiz üzerine söylemleri sonrasında yükselişini devam ederek tarihi rekor zirvesini de yenilemeyi sürdürüyor. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler fiyatlamalarda belirleyici olacakken borsa tarafında yukarıda 1425, aşağıda ise 1407 seviyesini yakından takip ediyorum. Kurdaki yükseliş beklentimi devam ettirerek bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentiler üzerinde çıkması olasılığı akşam açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında içerideki ekonomik resmin bozulmasına, borsanın aşağı yönlü kurdaki yükselişinde devamına neden olacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tüketici fiyat verisini yakından takip ederken son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması stagflasyon endişelerini artırmış görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş seyrini korurken Türkiye'de sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık %13,8'lik artış gösterdi. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,10 ve 9,16 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9 Türk lirası
ve 8,90 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Türkiye'de sanayi üretimi verisi Ağustos ayında yıllık bazda %13,8, aylık bazda ise %5,4 olarak açıklandı. Avrupa Bölgesi ZEV Ekonomik Hissiyat Endeksi bir önceki aya göre 31,1 seviyesindeyken Ekim ayında 21 seviyesinde açıklandı. Bugün açıklanacak olan Avrupa Bölgesi sanayi üretimi verisini de yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,55 ve 10,65 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,40 ve 10,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Ancak Fed üyelerinden önemli açıklamalar gelirken Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, Fed'in tahvil alımlarının azaltılması için gereken koşulların karşılandığını söylerken iş gücü piyasalarındaki koşulların da iyileşmeyi sürdürdüğünü söyledi. Clarida, koronavirüsün ekonomide belirleyici olmayı sürdürmesine vurgu yaparken enflasyona ilişkin risklerin ise yukarı yönlü olduğunu da dile getirdi. Başkan Yardımcısı, fiyat ayarlamalarını tamamladıktan ve darboğazdan ortadan kalktıktan sonra bu yıl enflasyondaki istenmeyen artışın büyük ölçüde geçici olduğunun görüleceğini ifade etti. Enflasyonun kalıcı olması halinde ise Fed'in para politikasının buna kayıtsız kalmayacağının altı çizilirken, Clarida, Eylül ayı toplantısında ilerlemenin beklenildiği gibi geniş çapta devam etmesi halinde varlık alımlarının hızında azalma yakında garanti edeceklerini belirtti. Atlanta Fed Başkanı Rob Bostic, enflasyonun hızlandığını belirtirken geçici olmadığını ve arz zincir kaynaklı sorunlar ve hizmet sektöründeki yeniden açılmanın yarattığı etkilerin uzun süreli olabileceğini ifade etti. Diğer bir Fed üyesi Louis Fed Başkanı James Bullard ise Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının gelecek ay başlaması taraftarı olduğunu ve enflasyon ile mücadele için gerekmesi halinde faizleri artırabilir olması açısından varlık alımlarının 2022 yılının bahar ayında sona erdirilmesi gerektiği düşüncesini de vurguladı. Dün Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde gerileme yaşanırken faizlerin bu sabah %1,57 seviyesinde hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Dolar endeksinde ise artış sürerken 94,40 direncini kıran endeksin bu seviyede tutunup tutunamayacağı da daha sert alımların yaşanmasının önüne geçeceğini düşünüyorum. Dün Amerika Birleşik Devletleri borsaları satıcılı kapatırken enflasyon riskinin borsalar üzerinde etkili olduğunu da söylemek isterim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısını onaylarken Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan gelen tasarı Temsilciler Meclisi'nde 206 oya karşın 219 oy ile kabul edildi. Borç limitinin 3 Aralık tarihine kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngören tasarı, yasalaşması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik bir gün. Son dönemde enflasyon tarafında risklerin artması, küresel bazda Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitmesine neden olurken, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde
tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,3 beklenirken yıllık bazda TÜFE ise beklentiler %5,3 ile sabit kalması yönünde. Çekirdek TÜFE'nin aylık bazda %0,2 artacağı tahmin edilirken yıllık bazda son 2 aydır görülen geri çekilmenin ise duracağı ve geçen ay paralel bir şekilde %4'lük artış göstereceği öngörülüyor. Enflasyonun dinamiklerinin kalıcılık göstermesi, dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerini yukarı itebilecekken borsalarda da satışları yaratacağını düşünüyorum. Bu bağlamda ons altın fiyatlarındaki düşüş beklentimi korurken ve her ay ve her yükselişi satış fırsatı olarak gördüğümü tekrarlıyorum. Uzun süredir enflasyonun bütün dünyada kalıcılık gösterdiğini söylerken çünkü hem gıda ve hem enerji hem de malların arz tedakisi konusunda yaşanılan sorunların devam etmesinin yanında ücretlerdeki artış ve harcamalardaki artışın yükselmesi enflasyonun yukarı gideceğini işaret ediyor. Enflasyonun beklentilerin altında açıklanması durumunda ise borsalarda alımlar, dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde de geri çekilmeleri yaşayabiliriz. Akşam saatlerinde ise Fed'in daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısının toplantı tutanakları açıklanacak. Fed varlık alımlarının mevcut olarak devam etmesini sağlamış ancak gelen projeksiyonlar dahilinde daha erkene ve daha yüksek miktara çekilmiş bir faiz artırımının kapıda olduğunun işaretini bizlere vermişti. Eğer bu yönde açıklamalar gelirse küresel bazda dolardaki yükselişin devamını bekliyorum. Ayrıca bu durumda borsalar bundan da olumsuz etkilenebilir. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde ZEV Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 21 puana gerilerken Mart 2020 yılından bu yana ZEV Ekonomik Güven Endeksi en düşük değerini gördü. Ayrıca veride son 5 aydır düşüş görülürken Almanya'dan gelen ZEV Ekonomik Güven Endeksi de benzer bir tablo çizdi. Almanya ZEV Ekonomik Güven Endeksi beklentilerin altında 22,3 puana gerilerken Mart 2020 yılından bu yana ZEV Ekonomik Güven Endeksi en düşük değer seviyesini görürken son 5 aydır da düşüşlerin yaşandığını görüyoruz. Euro Türk lirasında ise Türk lirasındaki değer kaybının sürmesine paralel yükselişlerin sürdüğünü, Avrupa borsalarında İtalya hariç günü satıcılı seyirde kapatırken enflasyon baskıları ve ekonomideki belirsizlikler borsalar üzerinde baskı yaratmayı da sürdürüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a